Şu an Avrupa'nın en büyük savunma sanayi firması olan Rheinmetall'in kıta bazındaki yatırımlarını görüyorsunuz. Bu savunma sanayi firması o kadar büyük ki sadece bir şirket değil, Avrupa'nın güvenlik politikasını belirleyecek kadar güçlü. Sadece Avrupa'da değil, Amerika, Afrika ve Avustralya'da devasa tesisleri ve yatırımları var. Rheinmetall belki Alman firması olabilir ama amacı sadece Almanya'yı silahlandırmak değil, aynı zamanda Avrupa'yı da ayakta tutmak. Bu borsa grafiğindeki yükselişi fark ettiniz mi? Grafik 2022'den bu yana Rheinmetall'in değerinin katlanarak arttığının göstergesi. Tarih tesadüf değil. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin tarihi. Şirket artık Almanya'nın en büyük 40 şirketinin yer aldığı DAX endeksinde işlem görüyor. 2025 sonu itibarıyla 64 milyar euroyu aşan bir sipariş defterinden bahsediyoruz. Bu rakam şirketin sadece bir fabrika değil, Avrupa Birliği'nin kendi kendine yetebilme hedefinin tam merkezindeki jeopolitik bir varlık olduğunu kanıtlar nitelikte. Kendi kendine yetebilmeli çünkü Avrupa, Amerika tarafından hep buna zorlanıyor. Yeah, I think they've been freeloading. The European Union's been absolutely terrible to us on trade, terrible. And as you know, NATO, I got them to pay hundreds of billions of dollars. They were way behind. Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States in actual numbers is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody. Envanter serimizin bu bölümünde Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan Rheinmetall'i yakından inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dünyada savaşlar silah üreticileri için hep bir fırsat olmuştur. Özellikle Orta Doğu'da bitmeyen savaşlardan. Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi devler paylarını hep bölüşmüşlerdir. Zaten bugüne kadar da dünyada en çok silah satan ülkeler hep onlar olmuştur. Rusya'nın Ukrayna topraklarını 2014'te işgale başlayıp 2022'de de bunu iyice ilerletmesi Avrupa kıtasında hem korku hem de uyanış oluşturdu. Bir de Amerikan Başkanı Trump'ın Avrupa'dan elini çekme tehditleri de birleşince Avrupa artık gözümüzü açmanın vakti geldi dedi. I think it's common sense, right? If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat when I said that. You said, "Oh, he's violating NATO." Ama uyanış beraberinde soruları da getirdi. Avrupa kıtasına kim liderlik edecek? Başı iki ülke çekiyor. Almanya ve İngiltere. Avrupa Birliği'nin temel taşı olan Almanya'nın Rusya'ya karşı savunmada da silah üretiminde de önde olması mecburiyet oldu desek yeridir. Burada bu fırsatı değerlendirecek Rheinmetall öne çıktı. Şirketin üretim yaptığı yerleri, neler ürettiğini ve hedeflerini sizlere anlatmadan önce kısaca tarihinden bahsederek tanıyalım isterseniz. Hikaye 1889 yılında başlıyor. O dönemde Alman İmparatorluğu'nun mühimmat ihtiyacı var. İşte Rheinmetall yine o dönemde 4 Nisan 1889'da Joseph Massenet ve Heinrich Erhard tarafından kuruluyor. Tarih boyunca Alman sanayinde hep yer tutuyor. İki Dünya Savaşı gördü, yıkıldı, yasaklandı. Hatta 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması yüzünden silah üretemeyince ne yaptı biliyor musunuz? Lokomotif ve daktilo üretti. 2. Dünya Savaşı boyunca binlerce top, uçak savar ve mühimmat üretti. 2. Dünya Savaşı'nda mağlup olan Alman ordusu 1956'da kurulunca asıl işine döndü. Bugünse şirket sadece top dökmüyor. Güvenlik ve hareketlilik stratejisiyle bir teknoloji devine dönüşmüş durumda. Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden sonra ise işin rengi tamamen değişti. Artık güvenlik her şeyin önünde. İsterseniz bu durumu daha net anlamak için sizinle yolculuğa çıkalım. Şu an ekrana gelen bu haritaya iyi bakın. Üzerindeki noktalar Rheinmetall'in fabrikaları. Görüyorsunuz değil mi? Üretim üslerini tüm dünyaya yaymış durumda. İlk durağımız, her şeyin başladığı yer Almanya ile başlayalım. Haritada Aşağı Saksonya bölgesine, Unterlüß'e odaklanalım. Gördüğünüz bu devasa alan Rheinmetall'in kalbi. Avrupa'nın en büyük özel atış sahası burada. Şirket 2025'te buraya yaptığı ek yatırımlarla tesisi adeta bir mühimmat şehrine çevirdi. Topçu mermileri, patlayıcılar buradan çıkıyor. Ama Almanya'da asıl dikkat çeken yer kuzeydeki Weitze kenti. Buraya dikkat. Çünkü burada sadece tank değil, uçak yapılıyor. Lockheed Martin'le kurdukları ultra modern fabrikada F-35 savaş uçaklarının orta gövdesi üretiliyor. Şimdi rotayı biraz doğuya kıralım.
Macaristan'a geliyoruz. Rheinmetall burayı adeta ikinci üretim kalesi ilan etmiş durumda. Zalaegerszeg şehrindeki bu modern tesise bakın. Burası dünyanın en gelişmiş zırhlı araç fabrikalarından biri. Meşhur Lynx zırhlıları ve geleceğin tankı Panther işte bu bantlardan iniyor. Macaristan turumuz bitmedi. Varpalota'ya geçelim. Burası Avrupa'nın barut üretim yeri. Çin'e olan bağımlılığı bitirmek için devasa bir patlayıcı ve mühimmat kompleksi kuruldu. İkinci etap fabrika kurulmasına da başlandı. Ayrıca Szeged şehrinde bir fabrika daha kuruluyor. Haritada daha da doğuya, ateş hattına, savaşın hakim olduğu topraklara gidiyoruz. Ukrayna'ya. Normalde şirketler savaş bölgesinden kaçar, değil mi? Rheinmetall tam tersini yapıyor. Kiev ve Batı bölgelerinde Rus füzelerinin tehdidi altında 4 yeni tesis kuruyorlar. Bu tesiste zırhlı araç tamirinden mühimmat üretimine ve montaja kadar fabrika kurulacak. Devam ediyoruz. Hemen yukarıda Litvanya'ya bakalım. Litvanya, NATO'nun doğu kanadı. Rheinmetall'in Baysogala'da temelini attığı 155 mm mühimmat fabrikası doğrudan NATO'nun doğu kanadını besleyecek desek yeridir. Şimdi haritada aşağı inelim. Akdeniz'e. İspanya'yı görüyoruz. Burası Rheinmetall'in mühimmat deposu. İspanyol Expal firmasını satın aldıktan sonra Trubia, Murcia ve Burgos'taki tesisler tam kapasite çalışıyor. Batı dünyasının havan ve topçu mermisi ihtiyacının büyük kısmı buradan karşılanıyor. İtalya'ya doğru geliyoruz. Leonardo ile kurulan ortaklıkla La Spezia'da yeni bir merkez üs oluştu. İtalyan ordusunun yeni tankları ve zırhlıları burada üretilecek. Haritayı biraz uzaklaştıralım ve okyanusu aşalım. Bir sonraki durak Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en büyük pazarı. Rheinmetall, Amerikan Rheinmetall adıyla Michigan, Arkansas ve Ohio'da devasa tesislere sahip. Pentagon'un ihalelerini almak için üretimi bizzat Amerika'da yapıyorlar. Bitmedi. Bir başka kıtaya geçiyoruz. Avustralya'ya. Queensland'deki bu tesise iyi bakın. Güney Yarımküre'nin en gelişmiş askeri araç fabrikası burası. O kadar kaliteli üretim yapıyorlar ki Almanya bile kendi ordusu için Boxer araçlarını buradan, Avustralya'dan geri alıyor. Gördüğünüz gibi Unterlüß'ten Queensland'e, Kiev'den Michigan'a uzanan bu harita bize tek bir şey gösteriyor. Rheinmetall risk dağıtma stratejisini mükemmel uygulamış. Bir fabrikada şalter inse bile dünyanın diğer ucunda üretim devam ediyor. Avrupa'nın savunma mimarisi işte bu harita üzerinde yeniden şekilleniyor. Peki Rheinmetall saydığımız bu kadar fabrikalarda neler üretiyor? Bu soruların peşinden gidelim. Aslında en büyük üretimi mühimmat. Özellikle de top mermisi üretimi. Çünkü Ukrayna Savaşı başladığında Avrupa acı bir gerçekle yüzleşti. Depolarda top mermisi yoktu. Stoklardakiler de Ukrayna'ya gönderilmişti. Rusya ise Avrupa'nın tamamından fazla top mermisi üretiyordu. İşte Rheinmetall burada devreye girdi. İspanyol rakibi Expal sistemi satın alarak ve kendi fabrikalarını büyüterek inanılmaz bir kapasiteye ulaştı. Hedef ne biliyor musunuz? 2026'ya kadar yılda tam 700 bin adet 155 mm topçu mühimmatı üretmek. 2027'de de 1 milyon üretim yapmayı hedefliyorlar. İlk sırada ağır zırhlılar ve ana muharebe tankları var. Leopard 2 tankıyla başlayalım. Dünyanın en yaygın kullanılan tanklarından biri. Gövde tasarımı farklı bir firmaya ait olsa da tankın asıl ateş gücünü oluşturan 120 mm yivsiz top Rheinmetall üretimi. İngiliz üretimi Challenger 3 ve Güney Kore üretimi K2 Black Panther tanklarında da kullanılıyor. KF-51 Panther, şirketin tamamen kendi geliştirdiği geleceğin tankı olarak pazarlanıyor. Mevcut standartların üzerine çıkarak daha büyük 130 milimetrelik bir top kullanıyor. Bu da zırh delme kapasitesini ciddi oranda artırıyor. En dikkat çeken özelliği ise kulesine entegre edilen kamikaze drone fırlatıcıları. Bu sayede tank namlusunun uzanamadığı, görüş menzilinin ötesindeki hedefleri de vurabiliyor. Gelelim bir başka top sistemine, 155 mm obüs namlusu. Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüslerinden biri olan PZH-2000'in ana silahı. 52 kalibrelik bu namlu özel mühimmatlarla 40 kilometrenin ötesine atış yapabiliyor. Gelelim Lynx ZMA aracına. İhracat pazarı için geliştirilen yeni nesil zırhlı muharebe aracı. Şu an Macaristan'da üretiliyor. Üzerindeki Lans kulesi 30 mm veya 35 mm otomatik topla donatılmış. Sadece piyade taşımıyor. Sahip olduğu Spike füzeleri sayesinde tanklara karşı da etkili bir vuruş gücüne sahip. Boxer zırhlı araca ve HX kamyonlara bakalım. Lojistik ve hareketlilik tarafında ise bu araçlar öne çıkıyor. 8x8 tekerlekli Boxer modüler yapısıyla biliniyor. Arkasındaki
Sahadaki görev modülü değiştirilerek zırhlı ambulans, komuta aracı veya hava savunma platformuna dönüştürülebiliyor. HX kamyon serisi ise NATO ordularının mühimmat ve teçhizat sevkiyatında kullandığı ana lojistik platformunu oluşturuyor. Mühimmatta da en iyisiler. 155 mm topçu mühimmatı, 120 mm tank mühimmatı ve EHAT mühimmatı üretip geliştiriyorlar. Ancak Ukrayna Savaşı'nda özellikle 155 mm topçu mühimmatı en çok ihtiyaç duyulan mühimmatlardan biri. Sadece kara değil, havaya da bakalım isterseniz. Ukrayna Savaşı'nda dronların ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz gördük. Rheinmetall'in buna cevabı ise çok net. Skyranger ve Skynex hava savunma sistemleri. Buradaki teknolojiye dikkat çekelim. Bu sistemler EHAT denilen programlanabilir mühimmatlar kullanıyor. Yani mermi hedefe çarpmıyor. Havada parçalanıp dronların üzerine çelikten bir yağmur yağdırıyor. Litvanya'da Rus sınırına mühimmat fabrikası, İspanya'da mermi üretimi, Güney Afrika'da patlayıcı sistemleri. Güneş, Rheinmetall fabrikalarının üzerinde batmıyor desek yeridir. Peki Rheinmetall kiminle ortaklıklar kuruyor? Bu sorulara yanıt arayalım isterseniz. Son dönemdeki en büyük stratejik hamlesi İtalyan devi Leonardo ile kurduğu ortaklık. İki şirket %50-%50 hisseyle yeni bir yapı kurdu. Bu ortaklık sayesinde Rheinmetall İtalya'ya Panther KF-51 tanklarını ve Lynx zırhlı muharebe araçlarını satacak. Ayrıca bu araçların üretimi ve son montajı İtalya'daki La Spezia tesislerinde yapılacak. Gelelim Rheinmetall'in havacılık biletini aldığı ortaklığa. Dünyanın en büyük savunma şirketi Lockheed Martin, F-35 uçaklarının orta gövdesinin üretimini Rheinmetall'e verdi. Bu söz ettiğimiz şirketin havacılık sektörüne resmi giriş bileti. Ayrıca Lockheed Martin'le kurulan ortaklık sayesinde ünlü HIMARS roket sistemine rakip olacak. HIMARS sistemini geliştirmek için güçlerini birleştirdiler. Lockheed'in roket potlarını Rheinmetall'in HX kamyonlarına entegre ettiler. Amerika'dan devam edelim. Rheinmetall, Silikon Vadisi'nin savunma sanayindeki temsilcisi Anduril ile de ortaklık kuruyor. İHA ortaklığının yanı sıra zırhlı araçlarına Anduril'in geliştirdiği Lattice işletim sistemini ve yapay zeka destekli sensörleri entegre etmek. Bu sayede Rheinmetall araçları savaş sahasındaki dronları ve tehditleri otonom olarak tespit edip sınıflandırabilecek. Ayrıca şirket Avrupa'nın en büyük savunma sanayi devlerinden olan BAE Systems'la da ortaklık kuruyor. İki dev 2019 yılında İngiltere'de RBSL yani Rheinmetall BAE Systems Land adında devasa bir ortak girişim kurdu. Bu sıradan bir imza töreni değildi. İngiliz Kara Kuvvetleri'nin zırhlı gücünü yeniden inşa etmek için atılmış tarihi bir adımdı. Şirketin %55 hissesi Rheinmetall'e, %45 hissesi ise BAE Systems'a ait. Challenger 3 tankı ve Boxer zırhlı araçları bu ortaklık sayesinde üretilecek. Peki Rheinmetall neden Avrupa'nın en büyüklerinden biri? Bu statü tesadüf mü? Elbette hayır. Burada karşımıza System House diye bir kavram çıkıyor. Gelin bunu biraz açalım. Rakiplerinin çoğu sadece motor, sadece elektronik veya sadece namlu yaparken Rheinmetall bir tankın şasisinden topuna, ateşlediği mermisinden onu düşmana kilitleyen dijital beynine kadar her şeyi tek çatı altında yapıyor. Bu dikey entegrasyon sayesinde masadaki paranın tamamını kasasına koyuyor. Gelelim sonuca. Rheinmetall'in hedefine. CEO Paperger'e göre 2027'de 20 milyar, 2030'da 40 milyar euro ciro yapmak. Şirket sadece kara değil, denizaltı ve gemi topları için Lürsen'le, uzaydaki gözler için uydu firmalarıyla anlaşıyor. Hatta Mission Master gibi insansız kara araçlarıyla geleceğin robot askerlerini tasarlıyorlar. Kısa ve orta vadede Avrupa genelinde mühimmat üretimini kalıcı hale getirmek, Avrupa'da araç üretimi ve bakım ağını genişletmek, tedarik zincirini küresel ölçekte güvence altına almak ve kara, hava ve deniz savunmasını tek çatı altında sunmak istiyorlar. Böylece sadece Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez bir oyuncu haline gelecekler. Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ve Amerika'nın Avrupa'yı yalnız bırakma söylemleri bu durumu daha da perçinliyor. Özetle bir fabrika görüntüsüyle başlayan bu hikaye aslında çok daha derin bir tabloyu gösteriyor. Rheinmetall değişen dünya düzenini ve konvansiyonel savaşın geri dönüşünü önceden gördü. Almanya, İspanya, Macaristan ve Amerika'daki o devasa yatırımlar, Leonardo ve Lockheed gibi devlerle kurulan ittifaklar. Hepsi tek bir şeyi işaret ediyor. Avrupa için Rheinmetall artık sadece bir şirket değil, egemenliğin endüstriyel ön koşulu. Görünen o ki bu çelik devinin gölgesi önümüzdeki 10 yıllar boyunca haritaların üzerinde olmaya devam edecek.
Şu an Avrupa'nın en büyük savunma sanayi firması olan Rheinmetall'in kıta bazındaki yatırımlarını görüyorsunuz. Bu savunma sanayi firması o kadar büyük ki sadece bir şirket değil, Avrupa'nın güvenlik politikasını belirleyecek kadar güçlü. Sadece Avrupa'da değil, Amerika, Afrika ve Avustralya'da devasa tesisleri ve yatırımları var.